Bravo 6. Going dark. Konsollardaki fiyatları belli oldu mu? Evet, ilk haberimize geçelim. Tüm konuları burada kayıt ettim. Petrol vesaire. Tom Anderson'a göre de Battlefield 6 10 Ekim'de çıkacakmış. Bunun sızıntıları vesaire Battlefield Lab testinde falan görüntülenmiş. Oyun 10 Ekim'de çıkacak ve konsollarda 80 euro bazında olacakmış. 80 euro, 80 dolar. Türk lirası kaç eder? 3800 konsollarda. Evet. 3800. Ya şimdi alan olur, Alman olur falan vesaire. Ya bana sorarsanız burada da biraz pahalı. Yani Türkiye bazından şey yaparsanız tamam uygun ama gene pahalı yani. Standart bir versiyona göre. Burada şeyleri paylaşılmış. Bilgisayarda 70 dolar olacakmış. PC konsollarda ise PlayStation 5 ve Xbox'ta 80 dolar olacak. Yani buradaki versiyonlar var. Standard Edition 70 dolar 70 euro. Phantom Edition 99. Upgrade Phantom Edition yani oyunun benzerini satın aldıysan 29 euro veriyorsun. Valla bilmiyorum ışık sizi rahatsız ediyor mu ama PlayStation 5'te zaten şeyle aynı. Bir 10 dolarlık bir zam var konsollarda. Şimdi 80 fazla ama konsoldaki fiyatlar pahalıydı, gereksiz pahalı olmuş. EA 2800'e çıkarabilir belki, FC'ye yaptığı gibi umarım bilmiyorum Steam'de bir fiyat şeyi gelir mi? Öncelikle arkadaşlar şöyle konsollarda FPS limiti diye bir şey var. Eğer ki konsolda oynayanlar şu an chatte var mı? Mevcut olarak. Eğer ki konsolda almayı düşünüyorsanız yani birkaç mevcut sorunlar olabilir. Evet, BF6 sistem gereksinimleri, ona geçelim. İyi ki hatırlattın Onur. Evet, BF6 sistem gereksinimleri bunlar. Şimdi bu Battlefield Labs'teki göre tasarlanmış. Bak yukarıda yazıyor. Battlefield Labs diyor. Minimum sistem Intel i5 GeForce 2060. Yani RAM, gerçekten RAM 16 GB olması biraz şey, yani çoğu kişide RAM 16 GB var mı çok merak ediyorum ama DLSS vesaire maksimum performansı ancak kurtarır 60 FPS. 2060'da 60 FPS maksimum, yani 70-80 alsan opte başına koy. Kral, ben bir şey merak ediyorum. Beta'da oynayıp silah rütbe kısılma olayı oluyor mu? Oyun publish olduğunda ve o rütbe ve silahları devam mı edecekler? Hayır, devam etmeyecek. Ya bu genel bütün oyunlarda öyle. Eğer ki beta'da kastım bir şey varsa bu devam etmiyor. Delta Force'da da öyleydi, kapalı şeylerde. Delta Force içinizde oynayanlar varsa, oyun zaten Extraction modu olsun kapalı versiyonları oldu birkaç kez. Oyun zaten bir sürü reset atıldı. Biliyorsunuzdur. Bununla da zaten muhtemelen reset atacaklar yani. Çünkü haksızlık olur yani ilk aşamada. Çünkü oyun tam olarak çıkmadı. Muhasebe demiş ki PlayStation 5 klavye mouse var mı? Şu an konsollar hakkında bir şey demem çok erken. Bir sürü arkadaşlar soruyor yorumlarda. Canlı yayında da ben bahsettim. Konsollara bilmiyorum ama MNK desteği gelmeyebilir, gelebilir. Ya şu an ne desem yalan olur. Beta testlerinde vesaire bunları göreceğiz. İçinizde varsa normalde Modern Warfare ve ne bileyim işte Call of Duty oyunlarında şu an MK desteği var konsollarda. Ama şu an mevcut şeyde yok yani. Şu an öyle bir bilgi yok yani. Sızdırılan bilgileri de ne kadar çok güveneceğimi de bilmiyorum yani. O yüzden burada kimseye şey yapmak istemiyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Medal of Honor çıkarırsa koda belki rakip olur. Onu da zannetmiyorum. Medal of Honor'ın kitlesi ne kadar ki? Medal of Honor tamam Battlefield'in kitlesi. Medal of Honor'ı bilmeyen bile var şu dönemde. Ben Medal of Honor'ın 2 oyununu oynadım. İsimlerini bile unuttum. Şu an aklımda değil. Biri böyle Orta Doğu falan şeyinde geçiyordu. Ya bayağı güzel oyundu. Matt Siyah Official demiş ki multiplayer tarafında eski günler dönülsek kodu tokatlayabilir. Battle Royale konusunda tokatlayabilir. Evet. Ve bir sonraki konumuzda Battle Royale olsun. Battle Royale. Map'teki bir tık küçük sanki 100 kişiye göre. Şu an sızdırılan bu. Kaynak Temporeal. Şu an bunun görüntüsünü bir sürü insanlar paylaştı. Almaza 2.0 oyunu istek listesine, konsollarda istek listesine alırsanız sevinirim. Eee, evet, şu anki mevcut Battle Royale görünüm böyle. Temporal şu son zamanlarda bir nevi işte Call of Duty'deki Charlie Intel neyse
Bu da onun işini yapıyor aslında. Veri madenciliği vesaire bazı konuları önceden anlatıyor. Petrol haritasının yeniden canlandırılmış halini görüyoruz. Leadon Beach olarak adlandırılıyormuş. Bağlam açısından birkaç ilgi çekici nokta ekledim. Metro sistemine dair dağınık ipuçları var. Burada da kendi eklemiş bu yazıları. Şu anki yeni harita petrol haritası böyle olabilir. Tamamen resmi değil bu görüntü ama muhtemelen böyle bir petrol haritası gelebilir. Kaliforniya'da geçiyor. Zaten sızıntılarda vesaire resimlerde görmüşsünüzdür. Konsept tasarımdaki resimlerde. Konsollarda istek listesine ekleyebiliyor muyuz? Valla mevcutsa ekleyebilirsiniz. Böyle konsollarda gözüküyor diye gördüm yani. Kaç map olacak Petrol'de? Şu an hiçbir bilgiye sahip değiliz gerçekten. Petrol konusunda sadece şu haritaya sahibiz. Kaç bilgiler var ama onlar ne kadar doğru bilmiyorum. Küçük değil mi? Ya bilmiyorum, olabilir ya. Yani Özbekistan, Kaldera, Verdansk, Almazra. Yani çok Aşık Island. Yani görünüş belki görünüş belki şey olabilir ya. Yanıltıcı olabilir. Geldim, oyunun boyutu hakkında bir şey var mı? 30 GB yazmışlardı ama inanmadım açıkçası. Bilmiyorum o bilginin kaynağını ama şu anda oyunun ne kadar hangi GB'da olacağını bilmiyoruz. Muhtemelen beta versiyonu olabilir. Beta versiyonu 4 Ağustos'ta gelecek. Tom Anderson'ın kaynağına göre. Tom Anderson da kaynağı nereden aldıysa onu bilmiyorum ama benim kaynağım da Tom Anderson olsun. Ona Tom Anderson'a sorun. Bence de 30 hayal. Ya bilmiyorum da 100 GB olur bence ya. 100 gelir. Hikaye modu, Battle Royale modu, multiplayer haritalar, DLC'ler, patch'ler falan 100 garanti.